Merhabalar arkadaşlar. Ben Ozan Kurzbay. Yine geldim arkadaşlar. Sizin için geldim arkadaşlar her zamanki gibi. Astroloji kanalıma hepiniz hoş geldiniz bayanlar ve baylar. Haftalık haf astroloji, gökyüzüyle ilgili veri bilimi ve astroloji veri datalarını gözden geçirmeye geldik arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz yarın Başak Burcu'nda bir tam ay tutulması gerçekleşecek. Aynen. Akıllı ilgilendiren Başak Burcu'nda yarın önümüzdeki bütün haftayı çok sert bir şekilde etkileyecek olan, eksi kutupta olacak olan ay tutulması gerçekleşecek. Çünkü ay matematiksel olarak eksi kutubu temsil etmektedir. Ve Güneş biliyorsunuz Güneş yıldızı, Venüs gezegeni, Merkür gezegeni şu anda Balık burcunda. Merkür Balık burcunda ters harekette, eksi harekette ve Balık burcu astrolojide 12 numaralı evi temsil etmektedir. Karanlıkta kalan evi, arkamızda kalan evi, arkamızda bıraktığımız evi. Aynı zamanda gizli kapaklı olaylar evi. Aynı zamanda geçmişte bıraktığımız her şeyi temsil eden evdir Balık burcu. Güneş yıldızı orayı spot halinde aydınlatacak. Geçmiş iletişimler, yarım kalmış iletişimler, ikili iletişimler tekrar gözden geçirilip hem Balık burcunun enerjisiyle eksi bir enerjisi var, geçmişe dayalı bir enerji. Hem de Merkür'ün Balık burcundaki retro hareketiyle beraber Başak burcundaki ay tutulmasıyla beraber geçmişe bir dönüş yaşayacağız ve yarım kalmış, kapanmamış, kapanması gereken, kapanmak zorunda olan her şeyi kapatıp gerekirse yenileyeceğiz ve yön değiştireceğiz. Çünkü Başak Balık aksı değişken bir akstır ve yenilenme ve genişlenmesi gereken bir akstır. Şimdi burç bunu gözden geçireceğiz arkadaşlar. Güneş burcu ve yükselen burcu Koç olan arkadaşlar. Biliyorsunuz Satürn'ün Neptün gezegeniyle beraber Koç burcuna geçmesiyle yükselen burcu Koç burcu olan arkadaşların bir numaralı evinde Satürn şu anda yolculuğa başladı. Satürn bir numaralı evde kendinden emin olamama ya da tekrar kontrol etme güdüsü tamamlanmış olsa dahi, yapmış olsan dahi kendinden emin olamama, adım atamama ve tereddüt etme gölge yanı vermektedir. Bunu baz alırsak, Güneş sizin 12 numaralı evinizde, Venüs 12 numaralı evinizde, Merkür 12 numaralı evinizde ve Mars mücadeleyi temsil eden gezegen de yarından itibaren Balık burcuna geçiş yapacak ve 12 numaralı evde karanlık nokta olacak ve mücadeleye dair olan olaylarda ön plana çıkmamızı engelleyecek. Ama yükselen burcu Başaklar'da. Pardon, yükselen burcu Koçlar'da. Ay bu hafta Başak burcunda tutulma yaşayacak. Eksi bir burç. Terazi burcu artı bir burç matematiksel olarak. Sonra Akrep burcunda haftayı kapatacak. Yine eksi. Eksi artı eksi. Yani eksi bir. Güneş, Venüs, Merkür ve Mars da Balık burcunda. Oca eksi. Çünkü balık matematiksel olarak eksi. Ve Satürn de bir numaralı evde tereddüt yarattığı için 6 numaralı ev, 7 numaralı ev ve 8 numaralı evi yaşayacak Koç burçları bu hafta. Organizasyonlarda yarım kalmışlıklar, geçmişe dair yarım kalmışlar, kapanmamış defterler, bu kapanmamış defterleri ay tutulmasıyla beraber, şiddetli bir tam ay tutulmasıyla beraber yön değiştirip, hesapları kapatıp, dengeleri terazi burcunda ciddi manada 7 numaralı evde değiştirip çok hızlı bir şekilde
En son ay haftanın sonunda Akrep burcuna geçtiğinde 8 numaralı ev ölüm ve dönüşüm enerjisi yaşayacak sayın koçlar. Geçmişten kalma hesapları kapatıp ondan sonra gerekirse yenilenerek yön değiştirmeye doğru gitmeye başlayacak sayın koç burçları bu hafta. O yüzden çok hızlı bir akış olacak, kontrol edemeyeceğin bir hafta olacak ve tereddüt edeceğin bir hafta olacak. Buna rağmen bu dönüşü yaşayacaksın ve güncellenip yoluna devam edeceksin. Çünkü Plüton 11 numaralı evden dışarıdan seni oraya doğru götürmeye başlayacak sayın koç burçları için diyoruz. Gelelim sayın boğa burçlarına. Sayın boğalar, Güneş, Venüs, Merkür ve Mars 11 numaralı evde dışarıdan alacakların konusunda. 11 numaralı ev dış evdir. Dışarıdan alacakların konusunda geçmişten kalma hesapların kapanacağı bir haftaya giriş yapacaksın sayın boğalar. Satürn ve Neptün 11 numaralı evde, pardon 12 numaralı evde seni aşırı korumacı yapacak. Doğanda zaten korumacılık var. Boğa eksi bir burçsun. Doğanda zaten korumacılık var. Bir de Satürn oraya giriş yaptığı, 12 numaralı eve giriş yaptığı için çift yönden yani 2 kat koruma hevesine gireceksin. Bu da fazla korumacılık, hatta alman gereken şeyi görmeme ve almama durumu söz konusu. Zaten geçmişteki alacaklarınla ilgili olaylar söz konusu olacak. Burada çok daha dikkatli olman gerekiyor. Ay tutulması 5 numaralı evinde gerçekleşiyor. Yaratıcılık, flört, hobi ve hediyeler. Dışarıdan gelen olaylar da var. Bu durumda senin yaratıcılığını kullanıp geçmişten gelen olayları da bunun üstüne ekleyip çift yönde yaratıcı olup ayın terazi burcuna geçtikten sonra 6 numaralı ev burada ona göre bir alan daha açıp geçmişten gelen hesapları da bunun üstüne eklersen eğer haftanın sonunda ay akrep bir burcuna geçtiğinde ciddi manada kayıplarının kapanıp çift yönlü artıya doğru geçebileceğin bir hafta olacak. Zaten 10 numaralı evde Plüton'un gücü seni destekleyecek ve Mars da 11 numaralı evde Balık burcunda işin içerisine zenginlik katacak ama Achtung Mars eksi bir burçta artının üstüne bir eksi koyarak onu artıya dönüştürmeni sağlayacak. Bu olasılıkları tanıyacak sana. Bunu çok iyi bir şekilde çok iyi bir şekilde kıymetini bilmen gerekiyor. 1 numaralı evdeki Uranüs'ü yeni alan yaratarak çift yönden kazanç sağlayabilme olasılığın var. Bunu çok iyi bir şekilde kullanmanı tavsiye ederim sayın boğa burçları. Mayday mayday. Achtung. Gelelim şimdi ikizler burçlarına. Sayın ikizler. Satürn 11 numaralı evine giriş yaptı Neptün'le beraber. Bu dış alanda senin inisiyatifinin dışında olan olaylarda fazla otoriter kişilerle muhatap olmak zorunda kalacağın bir hafta olacak. Ve gerekirse seninle ortak fikirleri paylaşan insanları da bir araya toplayıp o otoriteleri de ikna etme olayına girmek zorunda kalabilirsin. Başak 4 numaralı evde. Kökler, atalar, en güvenlik alan. 4 numaralı ev Yengeç burcu tarafından yönetilir. Güneş, Venüs, Merkür, retrodaki geçmişten kalan hesapları getiren Merkür kariyer evinde, Mars'ın da salı günü kariyer evine girmesiyle beraber bu haftayı çift yönden ve gerekirse otoriteleri de ikna edip onları da egale edip Plüton'un 9 numaralı evdeki yaşam tarzını köklü bir şekilde dönüştürmeye doğru götürdüğü ve geçmişi kapatıp artık o yaşam tarzına sonuna kadar veda etmen gereken bir haftaya giriş yapacaksın. Yani o yaşam felsefene arrivederci sayın ikizler. Orası artık sona erdi. Bunu Ay terazi burcundayken kendi yaratıcılığınla beraber
pekiştirip ondan sonra Akrep burcu haftanın sonunda Final Destination. Ay Akrep burcuna geçtiğinde 6 numaralı evine bu değişiklikleri daha gerçekçi bir şekilde kontrol edip, geçmişine kapatıp organizasyonunu büyütürsen Plüton 9 numaralı evde bunu çok güzel bir yaşam standartlarına doğru yeniliklerle götürmeni sağlayacak. Ancak Başak Burcu ay tutulması oldukça sert gerçekleşecek. Bu yüzden sezgilerini ön planda alıp hareket edersen sayın ikizler çok daha öngörülebilir bir sürece giriş yaparsın. Hem yeni bir sürece giriş yaparsın hem daha verimli bir sürece giriş yaparsın. Mayday mayday. Achtung. Bunu yapmak zorundasın sayın ikizler burcu. Bu mudur? Budur abi. Achtung. Gelelim sayın yengeç burçlarına. Satürn 10 numaralı evine giriş yaptı. Koç burcuna. Kendi evine. Çünkü Satürn 10 numaralı evi yönetmektedir. Orada çok güçlü. Güneş, Venüs, Merkür 9 numaralı evde yaşam felsefesi, yüksek akademik eğitimler ve yepyeni bir döngüye giriş. Aynı zaman şansları çok bulabileceği bir ay içerisindesin. Çünkü 9 numaralı ev yöneticisi Jüpiter'dir. Şans getirir. Mars'ın da oraya girmiş olmasıyla beraber çok şanslı, genişleyici ve zenginlik katıcı bir süreçtesin. Başak Burcu ay tutulması senin 3 numaralı evine giriş yapıyor. Yakın çevre, kardeşler ve yapacaklarını hayata aktarabilme ve ay tutulması enerjisi olduğu için çok hızlı bir şekilde kontrol dışı kalacak şekilde hareket edebilme. Plüton'un 8 numaralı evde duygusal derin dönüşüm, krizler, çünkü kendi evi, Akrep tarafından yönetilir. Krizler, vergiler, borsa, emlak, kökler, atalar, bununla ilgili köklü bir dönüşüme doğru gideceksin. Satürn'ün de 10 numaralı evdeki disipliniyle beraber oraya çok güzel yaptırımlar uygulayabileceğin, düşündüklerini, geçmiş hesaplarını kapatarak hayata aktarabileceğin ve yakın çevrenden de alacağın destekle beraber Ay Terazi burcuna geçtiğinde en güvenlik alanında, evin sahibi sensin. Yengeç burcu en güvenlik alanında yenilenmelerle beraber double bir gücüyle hareket edebilme şansın var. Haftanın sonunda Ay Akrep burcuna geçtiğinde 5 numaralı evinde içine bütün yaratıcılığını katıp Güneş'in sana geçmişten getireceği ve Merkür Retrosu'yla beraber getireceği bütün şansları da eklersen üstüne çok güzel verim alabileceğin bir hafta işten bile değil. Ve Plüton'un başkalarının kaynaklarından getireceği krizvari destekle beraber önünü çok güzel açabilirsin. Çünkü 1 numaralı evinde hala da Jüpiter sana bol bol olasılık getiriyor. Sayın Yengeç burcu, yükselen yengeçler. Bunu çok güzel değerlendirmeniz gerekiyor. Bunu yapmak zorundasınız. Bu mudur? Budur sayın yengeçler. Gelelim şimdi aslan burçlarına. Aha! Achtung! Sayın aslanlar. Biliyorsunuz bu tutulma sizin 2 numaralı eviniz, kendi değerler evinizde. Sert bir tutulma olacak. Bu tutulma 9 numaralı evdeki Koç burcunun içinde bulunan Satürn gezegeniyle beraber ve Neptün gezegeniyle beraber çok hızlı, disiplin isteyen ve ani bir sert dönüşümle beraber ilerlemeni gerektiren bir haftadasın. Güneşin de başkalarının kaynakları, geçmişten kalmış olan borçlar, vergi borçları ve bunların Güneş orada olduğu için burayı çok güzel destekler. Bunları kapatma, kaynaklara kaynak ekleme, rakiplerden dahi kazanç sağlayabilme ve bunu Satürn'le verdiği destekle beraber yepyeni bir alana geçirme haftası ve Başak Burcu'ndaki ay tutulması kendi değerlerine değer katma durumunu çok güzel bir şekilde desteklediği için aynen Ay Terazi burcuna geçtiğinde yakın çevre ve kardeşlerden itibaren değişecek olan dengelerin sana yön değiştirme şansını sunup resmen
haftanın ortasından sonra el freni çekip yön değiştirme, kırılma noktası yaşayacaksın sayın Aslan burçları. Ve haftanın sonunda Ay Akrep burcundayken en güvenli evin 4 numaralı ev. Oradan ilerleyeceksin. Ve hızlı bir döngü ve sert bir akış olacak senin için sayın Aslan bu hafta. O yüzden sabitliğin sana çok şey kazandırabilir, çok şey kaybettirebilir de. Achtung! Çünkü veri analizi olarak eksi kutbun ağırlığı çok yüksek oranda. Bunun için el freni çekeceksin zaten. El freni çekip yön değiştireceksin zaten sayın Aslan burcu. Bunu ne kadar sezgisel oranda yaparsan ve onlara güvenip o akışı akmasını izin verdiğin oranda ve ona göre el frenini çektiğin oranda yaşadığın hayat alanında, yaşam alanında ona göre avantaj sağlayacaksın sayın aslanlar bu hafta. Mayday, mayday diyorum. Bunu yapmak zorundasınız. Bu mudur? Budur sayın aslanlar. Gelelim Başak burçlarına. Gölgelerin gücü adına. Sayın Başaklar. Satürn ve Neptün geçti sizin 8 numaralı evinize. Vergiler, orada kısıtlama, borsa, ek kazançlar, artı kazançlar, başkalarının kaynakları, devlet kaynakları, buradan alabileceğin hem artı hem eksiler. Başak Burcu ay tutulması 1 numaralı evde. Gerekirse hızlı bir yön değişikliği. Ve geçmişe odaklı yarım kalmış olan olayların kapanıp aynı zamanda son sürat bir şekilde yaşam alanı 1 numaralı ev. Satürn'de Koç burcunun 1 numaralı evde geçmişten kalma kapanmalar, başkalarının kaynakları ve orada zorunlu olarak yapman gereken ödemeler, sana gelecek olan kazançlar ve ani yön değişiklikleri. Gerekirse bu yön değişiklikleri, geçmişe dayalı yön değişiklikleri. Çünkü Güneş, Merkür, Venüs ve Mars 7 numaralı evde. Ciddi işler, ciddi ilişkiler, ciddi kazançlar, ciddi riskler, ciddi destekler ve ciddi kararlar ve ciddi yön değişiklikleri bu hafta. 5 numaralı evde, 6 numaralı evdeki Plüton'un sana verdiği güçle beraber organizasyonları çok daha ciddi manada pekiştirip, dönüştürüp ilerlemek, haftanın ortasında Ay Terazi burcuna geçtiğinde ve kendi değerlerine değer katıp o değerlere bağlı olarak yeni kararlar alma ve yön değişiklikleri en son Ay Akrep burcundayken artık her şeyi göze alıp ben bu dönüşüme girerim abi. Ki girmek zorundayım abi. Neden? Çünkü gezegenlerin çoğu 7 numaralı evinde. Ciddi işler ve ciddi ilişkiler. Ve madem Jüpiter 11 numaralı evinde, Yengeç burcunda sana dış kaynaklardan bol bol destek veriyor, olasılık sunuyor. O zaman bunu kullanmamak için yani şurayı aldırmış olmak gerekiyor sayın Başaklar. Ama siz zaten burayı temsil ediyorsunuz, o yüzden yırttınız. Bunu çok güzel bir şekilde değerlendirirsiniz. Çünkü tutulma sende ve senin yükselen evinde. Bu mudur? Budur. Aynen. Gelelim şimdi terazi burçlarına. Sayın teraziler, tutulma sizde bayağı bir geçmiş odaklı. Niye? Çünkü Başak sizin 12 numaralı evinizde. Geçmiş evinizde. Güneş, Venüs, Merkür ve yarına itibaren Mars da Balık burcunda geçmiş evinde ama sizde 6 numaralı eve denk geliyor. Başak 12 numaralı ev. Balığın evinde. Yani bayağı hunharca bir şekilde geçmişe odaklı olaylarda onlardan enerji ve akışı alıp onları tamamlayıp Satürn'ün 7 numaralı evindeki ciddi kararlara bunu dönüştürüp ve 7 numaralı evdeki Satürn'e böyle tutunup onunla beraber hayallerine doğru gitme ve bunun yüksek farkındalık. Neptün 7 numaralı evde Koç burcunda. O yüksek farkındalığa varıp, o sorumluluğu alıp, o sayfayı, geçmiş sayfayı artık yırtıp atıp Jüpiter'in 9 numaralı evinde, 10 numaralı evinde sana verdiği olasılıklı şanslarla beraber
yardırman gerekiyor. Bunu yaparken sana en büyük gücü 5 numaralı evdeki yaratıcılık evindeki Plüton verecek bu desteği. Yepyeni bir sayfayla beraber tıkır tıkır adım adım üst üste koyup ilerleme zamanı sayın Güneş burcu ve yükselen burcu teraziler. Haftanın ortasında ay teraziye geçtiğinde bunu fark edip, bunu hissedip sezgilerine, bunu anlayıp adım atıp şahlanacaksın zaten. En son ay akrep burcuna geçtiğinde kendi değerlerinde bu dönüşümü hissedip ona göre şekillendirmeye başlayacaksın zaten. Bu da sana çok sağlam bir hırs katsayısı verecek pozitif yönde. Bunu çok iyi bir şekilde değerlendirmek zorundasın sayın Güneş burcu ve yükselen burcu teraziler. Bu mudur? Budur. Matematiksel olasılıksızlıktır ve kaçınılmazdır. Yardırmanız gerekiyor sayın teraziler. Aynen. Gelelim akrep burçlarına. Sayın akrepler. Şimdi tutulma sizin 11 numaralı eviniz. Dış kaynaklar. Bir de topraksal bir tutulma. Hızlı veri girişi. Input. Hızlı veri girişi. Güneş nerede? 5 numaralı evde. Gölgelerin gücü adına. Yaratıcılığı katlaya geçmişi ve şimdi ve geleceği bir araya getirip orada bir nükleer atom bombası şeklinde olup dış kaynaklarına gelen desteklerle beraber yardırma haftası sayın akrepler. Plüton'un da sizin en güvenli alanınızda size vereceği güçle beraber Satürn disiplini, Achtung, 6 numaralı ev, organizasyonlar ve Satürn disiplini ve Neptün organizasyonu çok güzel bir yaratıcılıkla akrep içgüdülerini kullanıp çok güzel bir yaratıcılıkla Satürn'den alacağın destekle beraber aynı zamanda kemik yapındaki güçlenme. Çünkü Satürn kemik yapısını ve 6 numaralı ev sağlığı temsil eder. Başak Burcu. Ay tutulması 11 numaralı evde ve Jüpiter o kadar sana şans getiriyor ki çünkü kendi evinde. Arkadaşım 9 numaralı evde. Retroda Merkür 5 numaralı evde. Retroda geçmiş hesapları da üst üste dın 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 Lego taşları gibi koy 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 hop çamurla balçıkla yaratıcılığını kullan. Merkür orada, Venüs orada, Güneş orada, Mars haftanın başında orada. Bir de Merkür geçmişe dayalı kaynakları da oraya getiriyor. Balçıkla hop ondan sonra bu al Satürn'le ver 6 numaralı evde. Satürn onu sana tıkır organizasyonu işlemeni sağlasın. Ve Boğa burcundaki Uranüs de 7 numaralı evde ciddi sürpriz gelişmeleri de kattığı vakit işin içerisine artık yani yeme de yanında yat sayın Akrep burcu. Yeme de yanında yat bu şansların. Bunu yapmak zorundasın sayın Akrep burcu. Bu mudur? Budur abi. Aynen. Gelelim şimdi yay burçlarına. Uçan pisişikler. Sayın yaylar, sayın yaylar. Tutulma sizin kariyer evinizde. Gölgelerin gücü adına. Aynen. Kariyer evinizde geçmişe dair ve yaratıcılığa ve verime dair. Niye geçmişe dair? Çünkü 4 numaralı evde atalarınızdan kalma, geçmişten kalma, atalarınızın size sağladığı veya sağlamayı unuttuğu, vermeyi unuttuğu her şey tıkır işlemeye başlayacak. 5 numaralı evde Satürn diyecek ki aşırı keyfi hareket edersen sorun çıkarırım 5 numaralı evde. Çünkü flört evi, yaratıcılık evi, evcil hayvanlar evi, çocuklar evi. Oraya girmiş olan bir Satürn diyor ki yaratıcılığını çok güzel bir şekilde somuta çevirebilirsin. Bak Neptün var yanında. Aynen. Bunu yapabilirsin. Yaşam alanına katabilirsin. Ama Achtung sayın yay sende aşırı keyfiyet veya aşırı aman sonra yaparız akışı var. Senin gölgen yanın bu. Buna dikkat etmek zorundasın. Yoksa ben Satürn olarak arıza çıkarırım. 4 numaralı evden sana olamayacak olana getiriyorum. Bunu değerini iyi bil. 4, 10 aksı bunu en güvenlik alanına kariyerinle birleştirip bütün geçmiş hesapları
kapatıp bunu şekillendirip Ay Terazi burcunda dışarıdan gelecek olan balans ayarı, pozitif yöndeki balans ayarıyla beraber en son Akrep burcunda dış destekli dönüşüm ve iç destekli yapılanma. İkisini birleştirdiğin an muhteşem bir Yay burcu çıkar ortaya. Hem de en güvenli alanında onu düşünce akışına al. Plüton 3 numaralı evde yakın çevre ve kardeşlerden al. Tıkır tıkır saat gibi işle sayın Yay burçları bu hafta. Ve organizasyonlarda krizvari Uranüs desteğiyle beraber sen kat ve kat üstüne çıkarırsın bu konuyu. Ben tanıyorum seni arkadaşım. Allah Allah. Çok daha şanslı hallere getirirsin kendini. Çok daha sürpriz olaylara katarsın. Daha fazla risk alırsan ama Satürn disiplinini de unutmaman icap ediyor. Bunu da hesaba katmak zorundasın sayın Yay burcu. Bu mudur? Budur. Gelelim sayın Oğlak burçlarına. Sayın Oğlaklar, Satürn 4 numaralı evinizde kendi kaynaklarınızda, kendi atalarınızla ilgili konularda size bir fark etme. Hatta bu fark etmeyi aslında atalarınızdaki olan bir şeyi fark edip bunu kendinizle bütünleştirme ve bunu disiplinli bir şekilde kat kat artıya götürme. Bunu zaten geçmiş hesaplarla beraber yapacaksın. Sorun olarak göreceğin şey üstüne düşüp de yoğunlaşıp yapılandırmaya başladığın an o sorunun aslında sana çok daha fazla artılar katacağını göreceksin. Nereden biliyoruz? Çünkü 5 numaralı evinde, pardon 3 numaralı evinde, zihin, yakın çevre ve kardeşler evinde. Mars haftanın ortasında giriş yapıyor yarından itibaren. Merkür orada, Venüs orada, Güneş orada. Oraya öyle bir spot tutacak ki gel baba bunu hallet. Sana 9 numaralarda halledersen eğer, bu süratte bunu halledersen, Başak Burcu ay tutulmasında bunu halledersen, bunu senin yaşam biçimini hayal edemeyeceğin bir boyuta taşıyacağım. Bu asla olmaz, bu imkansız dediğin her şeyin olabilir olacağını göstereceksin. Mümkün olacağını göreceksin. Ve bunu gördüğün an haftanın ortasında şöyle flu bir bakış açısıyla Ay Terazi burcuna geçtiğinde aha oha ne oluyor oğlum? Bu olabilirmiş. İmkansız dediğim. Ve haftanın sonunda Ay Akrep burcuna geçtiği an dış kaynaklardan gelecek olan olaylarla beraber bunu çok güzel bir dönüştürebilme şansı elde edeceksin. Mayday, 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 mayday. Zaten Plüton nerede abi? 2 numaralı evde değil mi? Kendi değerlerini yönetme gücü. O zaman ne duruyorsun sayın Oğlak? Ayıp denen bir şey var. Aynen. Zaten 7 numaralı evinde Jüpiter var. Sana oradan bunu da çok daha iyi gerçekleştirebilecek olasılıkları da getiriyor. Duran'ı dövüyorlar kardeşim. Ciddi manada Duran'ı dövüyorlar. Yapmak zorundasın sayın Akrep burcu. Bu yapacağın şey senin bütün yaşam anlayışını, bakış açını ve tarzını değiştirecek. Mayday mayday. Sana kazanç üstüne kazanç getirebilir bunu yaparsan eğer. Bu mudur? Budur. Aynen. Gelelim şimdi sayın Kova burçlarına. Nedir, ne değildir? Dış kaynaklardan verim, tutulma orada. Vergi dilimleri, oradan gelecek kazançlar, konkurans, rakipler, rakiplerden gelen ortaklıklar ve kazançlar. Geçmişe dayalı olan değerler ve o değerlerle ilgili pozitif şanslar. 2 numaralı ev. Doğru mu? Aynen. Dikkat etmen gereken çok şey yapacaklarını disiplinli bir şekilde hayata aktarmak zorundasın. Satürn çünkü Neptün'le beraber 3 numaralı evinde. Yakın çevre ve kardeşlerden sıkıntı çıkabilir ama ve yapacaklarını da çok daha disiplinli bir şekilde Neptün ve Satürn'ü o illüzyonu, o hayal gücünü Satürn desteğiyle beraber sayın Kova hayata aktarmaya karar verdiğin an dış kaynakların da sana vereceği güçle beraber Başak Burcu
Plüton'un 1 numaralı evindeki gücüyle beraber artık Mars'ta 2 numaralı eve geçiyor. Hey, hey. Haftanın ortasında Ay Terazi burcuna geçti. Bak şöyle baba hayatına bir. Aynen. Ohu, oh. Ben bunu daha önce niye görmedim? Çünkü Satürn Balık burcundaydı. Flu görüyordun. Mayday, mayday. Flu görüyordun. Adım atacak cesareti bulamadın. Vallahi ama bildiğin gibi değil. Ondan sonra Ay Akrep burcuna bir geçecek. Çat kariyer evine. Ver coşkuyu. Ver coşkuyu. Aşağıda Uranüs'te sana birden harekete geçme cesareti ve alanı tanıyacak. Jüpiter de günlük organizasyonlarına sana bol bol şans getirecek Yengeç burcunda. Abi daha ne istiyorsun Sayın Kova be? Daha ne istiyorsun? Ölüden ne istiyorsun? Bir şey istediğin belli. Ne durması su game. Bir şey istediğin belli. Bunu yapman gerekiyor oğlum. Zorundasın ya Allah Allah. Tabii. Tertemiz hem de tertemiz. Bu. Gelelim şimdi balık burçlarına. 7 numaralı evinde tutulma var kardeşim. Adam hasta etme. Aynen. Venüs, Merkür, Güneş, Mars dahil. Bir de onu bonus verelim. 1 numaralı evinde 7 numaralı evdeki tutulma enerjisini alıp 2 numaralı kendi değerler evine girmiş olan Satürn'ünden yavaş ve istikrarlı hayallerini yaratabilme. Ve bu 15-20 gün çok hızlı bir yaratım aşaması. 4 gezegen bir yaşam alanı evinde oğlum. Boru mu? Aynen. Al bunu yaratıcılığınla ilerlet. Ay Başak Burcu'nda bir 7 numaralı evde ciddi manada adımları kabul ediyor ama. Boş adımları kabul etmiyor. Üstüne Terazi Burcu 8 numaralı evinde duygusal derin dönüşüm, illüzyon ve geçmiş illüzyonların kapanma üst üste gelip bir bütün hale gelmesi. Dengeye oturup bütün hale gelmesi. Jüpiter'in 5 numaralı evdeki yaratıcılık desteğiyle beraber Mayday, 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 mayday. Ay Akrep Burcu'na geçtiğinde 8-9 numaralı evde. Bunu hayatına katmaya hazır mısın Sayın Balık? Geçmiş artık gitti. Yeni sen geldi mi peki? Yeni sen geldin mi? Sen kendi yaratımını, geçmişteki yaratımını ve şu andaki yaratımını tamamladın mı Sayın Balık? Tamamladım. O zaman welcome to your new life. Net. Net. İnsanların asla yapamayacağını düşündüğün şeyleri yapacaksın. Uranüs 3 numaralı evde. Kendini dahi şaşırtacak ve kendine beğendirecek olayların altına imza atma şansın var. O zaman ne duruyorsun arkadaşım? Adamı hasta etme ya. Ayıp denen bir şey var ya. Achtung. Bizim aynen. Aynen arkadaşlar. Ben Ozan Kurtay arkadaşlar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik herkese arrivederci. Eyvallah.